Dostlar selamlar. Bugünkü videomuzda her arabada bulunması gereken 15 tane hayat kurtaran üründen bahsedeceğiz. 1 numara araç yıkayıcı. Bu araç yıkayıcı sayesinde oto yıkama işlerine artık son veriyoruz. Pikniğe gittiğimizde ya da yola çıktığımızda yanımızda bir kova su varsa kendimiz hem köpükleyebiliyoruz hem yıkayabiliyoruz. İki farklı ucu var. Bir tanesi tanzikli, bir tanesi de daha geniş yüzeyleri yıkamak için kullanılıyor. Biraz önce arabayı yıkadım, gayet güzel oldu. 2 numaralı cihazımız araç arıza tespit cihazı. Bunun da 3 tane versiyonunu önereceğim. Bunlardan ilki kendi ekranı olan ve içerisinde biraz daha gelişmiş bir yazılım olan bir cihaz. Bu cihaz biraz daha diğerlerine göre pahalı ama daha ucuz bir çözüm arıyorsanız Bluetooth'la çalışan, sadece Android telefonlarda çalışan şu cihazı da önerebilirim. Bunu da daha önce kullanmıştım ve çok memnunum. Eğer iOS cihazınız varsa ve Wi-Fi ile bağlanmak istiyorsanız da şu cihazı önerebilirim. Bütçenize göre ve kullandığınız telefona ya da nasıl veri almak istediğinize göre bunlardan birini seçebilirsiniz. Aracınızda hangi arıza var? Araç lambası yanmış ama neden yanmış? Ya da bakımları gelmiş mi? Kilometrede kaç litre yakıyor? Bunun gibi aynı yere geldim mi? Aracınızda hangi arıza var ya da araç arıza lambanız neden yanmış, hangi hata kodunu veriyor, bunun gibi bilgileri öğrenebiliyoruz. O lambaları söndürebiliyoruz, bazı uyarıları sıfırlayabiliyoruz ve aracımız hakkında bayağı fazla bilgi edinebiliyoruz. Bu cihazlardan birini de almanızı yine kesinlikle tavsiye edebilirim. 3 numaralı cihazımız alkol metre. Alkol metre de bence her araçta bulunması lazım. Siz alkol kullanmıyor olabilirsiniz ya da buna dikkat ediyor olabilirsiniz ama bir arkadaşınız ya da aracı kullanan başka birinin arabasına bindiğinizde alkolü var mı yok mu gibi bir tartışma varsa arkadaşınıza üflettirip ona göre trafiğe çıkıp çıkmamasını sağlayabilirsiniz. 4 numaralı cihazımız çalışma lambası. Çalışma lambası da aracımızın olur da gece vakti böyle kaputunu açıp bir şeyler yapmamız gerekirse bir elimizde telefon tutmak yerine kullanabileceğimiz güzel bir cihaz. Aynı zamanda kırmızı renkli SOS sinyali de üretebiliyor. Olur da aracın kaputunu açıp gece bir çalışma yapmak istersek ya da araçta kaza gibi bir durumda kırmızı ışık açıp SOS sinyali vermek istersek bu ışığı kullanabiliriz. Yine kampa gittiğimizde ya da çalışma lambası gibi de kullanabiliriz. Işığı bayağı güçlü. Normal micro USB üzerinden şarj oluyor. O yüzden ekstra pil sarfiyatı vesaire de oluşmuyor. Yanında şarj aletini ve kablosunu da göndermişler. Doğrudan araçtan da şarj edebiliyoruz. Evimizdeki prizden de şarj edebiliyoruz. 5 numara araç akü şarj cihazı. Bazı arabaların aküsü çabuk biter ya da böyle kış boyunca kullanmadıysanız ya da 20-30 gün çalıştırmadıysanız akünüz bitebilir. Bu durumda takviye yapmanız gerekebilir başka bir arabadan. Ya da arabayı çalıştırsanız bile bu arabayla biraz tur atayım ki şarj olsun derseniz ve benzin fiyatlarının, mazot fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde onu böyle birkaç tur atmak bayağı bir maliyetli olabilir. Onun yerine aküyü söküp eve götürüp şarj edip arabanıza indirebilirsiniz ve bu şarj aletini bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir bahçeniz vardır ya da kampa giderken mesela bir motosiklet aküsünü şarj edip powerbank olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu şarj cihazını test ettim, bayağı beğendim. Size de önerebilirim. 6 numaralı cihazımız endoskop. Endoskop sayesinde elimizle ya da gözümüzle ulaşamadığımız, görmek istediğimiz yerlere bakabiliyoruz. Mesela arabanın kaputunu açtık, oraya bir parça düştü diyelim ya da orada bir hortum patlak mı değil mi onu görmek istiyorsak bu endoskopu uzatıp arabanın her yerini görebiliyoruz. Ya da koltuğun altına bir telefonumuz ya da küçük bir aletimiz düştüğünde bazen onu bulmakta zorlanabiliyoruz. Böyle bir alet her arabada bulunması gerekiyor bence. Arabada kullanmadığınız zamanlarda da mesela evde lavabo tıkanmış mı gibi bazı durumlarda kullanabilirsiniz. Çünkü su geçirmez özelliği de var. 7 numaralı cihazımız şarj aleti. Xiaomi'nin bu şarj aleti hem USB hem de Type-C'den telefonlarımızı ya da bilgisayarlarımızı şarj edebiliyor. PD özelliği olduğu için 18 volt verebiliyor. Yani ister havyamızı, ister işte elektrikli süpürgemizi, bilgisayarımızı gibi Type-C ile şarj olan her şeyi şarj edebiliyor ve 100 watt gücünde olduğu için de bayağı hızlı şarj yapıyor. Mesela bende 2 tane telefon var. Bir tanesi iPhone, bir tanesi de Type-C ile Android bir telefon. Her ikisini aynı anda taktığımda ikisini de bayağı hızlı bir şekilde şarj ediyor. 8 numaralı önerebileceğim ürün ara gaz veriyor. Buradan geçer o ya. Ben kaçmayayım bundan sonra. Çarparsa da çok izleniriz. Devam ediyorum. 8 numaralı her araçta bulunması gerektiğini düşündüğüm ürün bir alet çantası. Bu alet çantasının içerisinde matkaptan her türlü tornavidaya, alyan anahtarına, penseye, karga burnuna ihtiyaç duyabileceğimiz her şey var. Olur da aracımızla ilgili bir problem yaşarsak ve hemen tamir etmemiz ya da çözmemiz gerekirse bu alet çantasını kullanabiliriz. İçinde dediğim gibi neredeyse her şey var. 9 numaralı cihazımız hava kompresörü. Bu kompresör sayesinde arabamızla benzinliğe gitmeden her yerde kendimiz lastik basıncını ayarlayabiliyoruz.
ister şişirebiliyoruz, istersek boşaltabiliyoruz. Ben bunu ara ara kullanıyorum. Kendim için kullanmasam da genellikle bizim otoparktaki diğer arkadaşlar benim aracımın lastiği inmiş, şu cihazla bir hava basabilir miyiz diye yanıma geliyorlar. Gerçekten çok kullanışlı. Çünkü bazen böyle şehir dışında, şehirler arası yolda araçla ilgili bir endişemiz olduğunda hemen hava basmamız gerekebilir. Bazen benzinliğe gidecek kadar da vaktimiz olmayabilir. Önerebileceğim 10 numaralı alet de şu elektrikli anahtar. Bu elektrikli anahtar sayesinde arabalarımızın bijon anahtarlarını sökebiliyoruz. Yani lastik değişimi yapabiliyoruz. Yani aslında her arabada bulunmasına gerek yok. Ama bazı insanlar için bu önemli olabilir, gerekli olabilir. Burada hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu cihazın testini yaparken her aracın bijonunu sökmediğini gördüm. Dolayısıyla her aracı söker diye söylemiyorum. Ama böyle elektrikli anahtara ihtiyacınız varsa ya da güçlü bir matkaba ihtiyacınız varsa bunu da almayı düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bijon konusunda %100 garanti vermiyorum. Her aracı sökmüyor. Bazılarını söküyor, bazılarını sökmüyor. Önerdiğim 11 numaralı cihaz invertör. İnvertörler 12 voltluk akü gerilimini 220 volt AC gerilime yani dalgalı gerilime dönüştürüyor. Dolayısıyla 220 voltla çalışan her neyimiz varsa onu orada kullanabiliyoruz. Mesela kettle'da su kaynatmamız gerekiyordur. 12 voltluk akü gerilimiyle bunu yapamıyoruzdur. 220 volta çevirip bunu kullanmamız gerekebilir. Bu tip durumlarda önerdiğim bir tane invertör var. 1 yılı aşkın süredir kullanıyorum. Ondan da gayet memnunum. Onun linkini de açıklama kısmında paylaştım. Eğer 220 voltta çok çalışmanız gerekiyorsa arabanızda böyle bir şey bulundurmanızı da tavsiye edebilirim. Sadece araba olarak düşünmeyelim. Eğer elektriğe ulaşmakta zorlandığınız yerlerde, mesela hobi bahçesi gibi yerlerde aküyle 220 volta çevirmek istiyorsanız yine bu aleti kullanabilirsiniz. 12 numaralı cihazımız bir elektrikli süpürge. Bu elektrikli süpürge küçük boyuna rağmen bayağı güçlü bir vakumlaması var. Dolayısıyla arabalarda bu ayağımızdan dökülen kumlar ya da sağa sola kaçmış ufak tozları temizlemek için kullanılabilir. Aynı zamanda da arka tarafına taktığımız aparatlar sayesinde balon ya da şişme yatak gibi şeyleri de şişirebiliyor. Eğer kampa gidip ya da böyle sahile gidip bir şişme yatağın üzerinde keyif yapmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Diğer taraftan da aynı cihazla arabanın içinde temizlik yapabilirsiniz. Balon şişirmeden arabanın böyle toz kaçmış yerlerine üfürerek temizlemek istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Zaten üçü bir arada bir cihaz olarak geçiyor. Önermek istediğim 13 numaralı cihazı kendim satın almadım. O yüzden %100 emin konuşmuyorum ama yakında satın almayı düşünüyorum. Bir araç kamera kayıt cihazı. Hem arka kamera hem ön kamerayı kaydedebiliyor ve olası bir kaza durumunda suçluyu suçsuzu ayırt etmek için ya da hırsızlık gibi durumlarda hırsızı yakalatmak için kullanılabilir. Aynı zamanda da güvenliğimizi de artırıyor. Yani geri vites kamerası olarak da kullanılabiliyor. Media Player sistemi var. Yani dokunmatik olarak içerisindeki Android sayesinde video izlerken ya da müzik çalarken de kullanabiliyoruz. Bu cihazın aynı zamanda navigasyon özelliği var ve kaza sırasında oluşan görüntüleri silmiyor. Örnek veriyorum, 16 GB'lık bir SD kart taktık. Diğer görüntüleri siliyor. Yani normal sıradan yolculuk yaparken çektiğimiz görüntüleri siliyor. Ama kaza yaptığımız zaman çekilen görüntüleri ayrı klasöre kaydediyor ve o verilerimiz hiçbir zaman kaybolmuyor. Tavsiye edebileceğim 14 numaralı ürün şu güneşlik. Ben güneşlik takmayı seviyorum arabaya. Özellikle böyle Antalya'ya tatile falan gittiğimizde arabanın içi oturulmaz oluyor. O yüzden güneşlik kullanmayı seviyorum. Ama bu güneşlikleri vakumlu olanları taktığımda o vakumu düşüyor. Ya da araya bir şey sıkıştırmalı olanlar var. Onları da sevmiyorum. Bunlar sürekli katla, sök, bayağı uğraştırıyor. Şemsiye gibi olan şu güneşlikler bayağı faydalı. Onlardan da bir tane almayı düşünüyorum. 15 numaralı son önerebileceğim şey, her arabada bence olması gerekiyor. Katlanabilir kamp sandalyesi ve kamp masası. Böyle park gibi bir yere geldiğinizde bir arkadaşınızla hemen sandalyenizi, masanızı çıkarıp oturup şöyle bir kahve içip kafanızı dağıtabilirsiniz. Ben yine bunu çok sık kullanıyorum. 2 ya da 3 tane sandalye mutlaka oluyor arabamda ve şu kamp masasını da bayağı beğendim. Onun da linkini açıklama kısmında sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda kendim deneyip test ettiğim 12-13 tane cihaz ve almayı planladığımda 2-3 tane cihazı sizlerle paylaşmak istedim. Bence her arabada olmasında fayda var. Bunların da hepsinin indirimli linklerini de açıklama kısmında paylaştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aspava var. Orada 5 litre su var mıdır? Aspava'ya girmişken böyle yemeğimi yesek. O zamana kadar kar da durur. Otur. O vidalı değil ki orası, bak. Bu şık diye oturmalı bir şey, şık diye giren bir şey o. Orada şıklayacak hiçbir şey yok. Abi de arkada bekliyor, onu da çekeyim dur. Bu gavurların kola şişesiyle bizimki de farklı oluyor bu arada. Arap şişesi mi bulacağız? Arap şişesi oldu. Hayır, biz şu an kâr mı ettik, ben anlamadım. Suyun litresi kaç para? Kaça aldın Macit bunları? Abi tanesi 5 lira onların. 5 lira mı? 5,5 lira. Gerçekten mi? Valla. Allah'tan Migros'tan almışız. Abi lıkır lıkır nasıl gidiyor ya, şuna bak.